TL mi? Size biraz benzin fiyatlarıyla ilgili bilgi vermek istiyorum. Bir aracın ayda 60 litre 1500 tümenden. Kadınlar tarafına geçeyim. Kadın erkek bölümü ayrı. Ben şu an kadın bölümündeyim. Arkamda şeritte kapalı olan da erkek bölümü. Yani karışık bölüme gireceğim. Herkese merhaba, İran'dan sevgiler, saygılar. Ben Tahran'a dönüş yaptım. Yani Tahran'a geldim ve görmedir Türkiye'ye dönüş yoluna geçmişim demektir. İran serimizin son videosu olacak. Şu anda Derbent diye bir yerdeyiz. Mersi. Oldu ki Tahran'da sizi Derbent'e götürmeye karar verirlerse kılık kıyafetinize dikkat edin. Ben hazırlıksız yakalandım. Kumaş pantolonlarla çıkmaya çalıştım. Bir de çok fazla insanlar dans ediyordu, eğleniyordu. Çekmemi de istemediler açıkçası. O yüzden burayı böyle sadece geçeceğim. Buradan sonra da size biraz böyle Türk lirasıyla İran'da fiyatlarla ilgili birkaç bilgi vermeye çalışacağım. En azından kafanızda bir şeyler otursun. Bana en çok gelen soruları yanıtlayacağım aslında. Yanımda da Muin var. Muin, bugün fiyatları alabilecek miyiz? Tabii ki alırız. Her şey mümkün. İran ucuz mu peki? Bizim için uygun değil ama Türk lirası ya da dövizle gelen için uygun. evet, onlar için çok uygun. Mesela diyelim ki bir haftalık bütçeyle gelecek bir şey, bir haftalık tatil için ne kadar ayırmalı? Mesela Dolar olarak diyelim. dolar olarak. Bence 200 dolar yeter. 200 dolar bir hafta için. Evet. Kalacak yerin olsa daha ucuz. Doğru kalacak yer. Otelde falan Yoksa kalsan. normalde mesela taksi uygun, yemek fiyatları Aynen. biraz daha uygun ama tabii konaklama ve özellikle turistik yerlere girecekseniz hepsi mesela 100.000 tümen, 150.000 tümenden başlıyor. Eğer Tahran'da mesela Gülistan Sarayı'na giderseniz 700.000 tümen, yani 300 lira. Çok pahalı yani, öyle saraylara girmeye kalkarsanız para zaten biter. Bulunduğumuz yeri de böyle göstereyim. Ama biz böyle çayımızı içip ısınalım. Ondan sonra fiyatları inşallah gösteririz. Şimdi iki çaya ne kadar ödedik? 30.000 tümen, yani 12-13 12 lira falan. Dönüş yoluna geçtik. Normalde dağın tepesine kadar çıkılıyormuş galiba. Hatta kar falan varmış. O yüzden şu an burası da çok soğuk. O yüzden insanlar hep hazırlıklı gelmiş ama ben hariç tabii ki. Çok memnun oldum. Hıdafız. Ben Tahran'da Muin'in ablası Monalar'da kalıyorum. Onlar da Monaların arkadaşıydı. Taksi bekliyoruz. Snap'ten söylemeye çalıştık da 70.000 tümen falan tutuyor galiba. 20 dakikalık yolumuz var. Ben de şu taraftan gideyim. Hoppa. Ay, kapıyı da kapatalım. Yine kapatamadın mı? Yavaş. Taksiyle toplamda 70.000 tümen tuttu. O da 35 lira gibi bir şey yapıyor. Taksiler uygun, otobüs fiyatları da uygun. Mesela ben Yez'den buraya en pahalı otobüsle geldim şu ana kadar. O da 235.000 tümen. Yani 100 küsür yapıyor. 100 lira. 120 lira öyle bir şey olması lazım. Yoksa normalde genellikle 100.000-150.000 tümen arası otobüs fiyatları. Aynen. Şimdi biz alışveriş için manava geldik. Hem de birazcık fiyatları da göstermiş olurum. Ne alacağız şimdi? Amador. Bamodor ne ya? Dur bakayım adıymış ama. Domates. Domates, evet. Domatesin kilosu ne kadardır? 30.000 tümene yakın. Yani Burada 30.000 mi yazıyor? Yok, 25.000 tümen. Yani mesela Kilosu 25.000 tümen. 11 TL. Salatalık ne kadarmış mesela? 24.000 tümen. Salatalıkta 24.000 tümen. Bu da 9-10 lira. Selamat. Selamat. Bak şurada soğanın fiyatı yazıyor galiba, değil mi? O soğan mı? Biraz şimdi. Nuzda 800. 20.000 tümen, yani 78 TL. Böyle. 20.000 tümen soğanın fiyatı. Evet. Patatesin fiyatı sebzemini diye söyleniyor patates burada.
Azerbaycan Türkçesinde de yer elması. 6-7 TL. Karpuzlar da varmış burada ha. Mesela portakalın kilosu Portakal 40 bin tümen. yani 20 lira. 20 lira. Evet. Aynen. Kivi 70 bin tümen yani 30 lira falan. 30 lira. Elma Elma da 30 lira. 30 lira. Oha kavunlara bak. İran'da çok değişikli kavunlar var. Bir türlü bunlar da. Bu bizdeki olan. Kavunun kilosu ne kadarmış? Bu 50 bin tümen yani 23-24 TL. Hı hı. Bu da 40 bin tümen 20 lira falan. 20 lira. Yok limon. Ay limon. Bu erik değil mi? Bu biz elçe diyoruz. Bunu bilmiyorum siz mi Elçe. biliyorsunuz. Erik değil yok. Ha, Erik değil sandım yok bir yok anda. erik değil. Onlar çağla Erik onu sarı biliyorum. Ha burada sarı mı oluyor erik? Bunun adı ne dedin? Elçe. Elçe biz elçe diyoruz. Bizdeki eriğe benziyor bu. Erik ya bu tuzlu ekşi değil mi bunun Tuz tadı? abi. Evet tuz. Tamam işte biz buna erik diyoruz. Erik diyorsun. Ha, mesela bu erik ne kadarmış böylesi? Bu eriğin ne kadar? Aynı golcü sabzatın çemden. 200-300 bin tümen yani mesela 300 bin tümen 130-140 130 lira falan eriğin kilosu yani şu 130 lira. yenidir o yüzden çok pahalı. Bir ay sonra mesela bu olacak 30 TL 40 TL. Aynen. 80 80 80 ولی تبریزی ها میگن 80 80 Kaçtan? من کردم کردستان ولی ترکی هم قشنگ میفهمم سلام. هر بجی کرد و ترک Vesselam. bir tane sana hoş geldin. Hoş bulduk. Selamet başı. Hoş Huda geldin. hafız. Huda nigardartun. Kolay Hoş gelsin. geldin. Serçao. Selamet başı. Şimdi markete geldik. Cipsin fiyatı ne kadarmış? Chips'in fiyatı bu 15 tümen yani 6 6 lira. 7 lira. Genel fiyatlar 15 bin tümen mi? 15 bin 20 mesela bin bu tümen. biraz bundan daha büyük. Bunun fiyatı 45 bin tümen yani 20, 21 23 lira. 23 falan. Salçanın fiyatı. bunun adı ne? Salça. Salça. Ça. Salça. Salçanın fiyatı. Yazmamış. yok yazmış kusura bakma. 23-24 TL. 23-24 TL yani 40 bin tümen mi? Evet 40. Makarna ne kadarmış mesela? Makaronun karışma. 22 bin tümen yani 11 TL. Makarnalarla 10 TL falan. Bunlar 25 bin tümen 12 TL. Bunlar da 12 TL. Böyle. İran'da birçok farklı pirinç türü var. Bak burada farklı. Bizden ya gerçekten tat olarak da biraz hindi fark pirinç. ediyor. Hindistan pirinci. 550 bin tümen yani 200 TL böyle 250 TL. 250 TL. Hindi şey var mı İran pirinci? Bu. O ne kadar? Bu da 450 TL. 1000 tümen, 450 Evet, bin tümen. 105 bin tümen. Bunlar mahalle yumurta yani köy yumurtası bunlar. Normal yumurtalar. Normal yumurtalar bunlar 73 bin tümen yani 40 TL. 40 TL. Yok 40 TL olmaz 30 TL. 30 TL. 30-35 TL. Nasıl kaç acaba? Tanesi 1 lira. 1 lira. Evet. Yağlar varmış şurada bakalım yağlar. Mesela ayçiçek yağı şu kaç litrelik? 3 litre galiba. 130 bin tümen yani 60 TL falan. 2 litre 2 litre evet. 60 TL. Oy kuyruğa bak. Herkese günaydın. Normalde ben size şu anda benzin fiyatlarını bir petrol istasyonuna anlatmak istiyordum ama çekime izin vermediler. O yüzden ben de arka planıma istasyona alarak size biraz benzin fiyatlarıyla ilgili bilgi vermek istiyorum. Ana başım düşmüş yine. İran'a gelir gelmez ilk sorulan sorulardan bir tanesi de benzin 1 TL miydi? Benzin 1 TL mi Muyin? Benzin 1 TL mi? Evet 1 TL. Sakın 1 TL. Yok, sakın Yaklaşık yok. 1 Kesin, TL. Kesin 1 TL. Kesin değil ya yaklaşık 1 TL. Yaklaşık.
Benzin litresi 3000 tümen. Yani yaklaşık 1 lira 30 kuruş. Şu anki kurlar. Tabii ki bu kurlar güncellendiği zaman bu fiyatta TL bazında güncelleniyor. Günaydın Muhit. Günaydın. Çekime izin vermediler. Yok, izin vermediler maalesef. Üzüldüm ben de. Bir aracın normalde ayda 60 litre Evet, 1500 tümenden Doğru. benzin alabiliyor. Doğru. O da yaklaşık 60 kuruş yapıyor. 60 kuruş. Aynen. Bir araca ayda 60 litre yetiyor mu? Yok, yetmez. O yüzden 3000 tümenlik benzin kullanıyorlar. 60 tane bittikten sonra Hı hı. 3000 tümenlik benzin kullanıyorlar. İyi, hadi o zaman gidelim, yapacak bir şey yok. Bizdeki metrobüs değil mi ya bu? Metrobüse benzemiyor mu? Niye? Türkiye'deki. Metrobüs, bunun ücreti ne kadar? Metro ile 1. Yani 1 TL. 1 TL. Kaç bin tümen yapıyor? 2500 TL. 2500 tümen. Bunu ilk defa gördüm ya. Bayağı metrobüs yani. Burada otobüslerin içerisinde de kadın erkek bölümleri ayrı. Kadınlar arka tarafta oturuyor, erkekler ön tarafta, ama kadınlar isterse ön tarafa da geçebiliyor. Mesela bir tane video vardı böyle kapalı orta kısmı, geçiş yeri yok ama normalde rahat rahat geçiliyormuş yani. Çok fazla da dikkat etmiyorlar. Havalimanına da metro ile gitmeye çalışacağım ama önce metro istasyonuna geçmemiz lazım tabii. Otobüsle devam etmeye karar verdik. Hem ben de görmüş olacağım bakalım. Otobüs daha hızlı gidiyor. Herhalde baksanıza, bu işte metrobüs mantığından dolayı. Gitti. Sen kadınlar tarafına Heh. gel. Kadınlar tarafına geçeyim. Otobüsün içerisinde kadın erkek bölümü ayrı. Ben şu an kadın bölümündeyim. Arkamda şeritle kapalı olan da erkek bölümü. Normalde geçiş vardı ama burada geçişi kapatmışlar mesela. Kadın erkek tarafına geçemiyor, erkek de kadın tarafına geçemiyor. Pardon. Ay, içerisi o kadar kalabalıktı ki. Keşke bana seslenmeni çekebilseydim uzaktan. Şeyma, bir sonraki durak deneyeceğiz. Seni arıyorum ulaşamıyorum. Bir an dedim inşallah yanlış durakta inmem yani. Şuraya gidiyoruz değil mi? Doğru. Burası da otobüs terminali. Vallahi bizim otobüs ne kalabalıktı öyle ya. Tahran'da da metro ağı çok geniş ama biraz karışık, bilmeyen biri için. Yani o da kalabalık oluyor. Evet. Bu Tahran'da da altında Latin harflerle yazıyorlar değil mi? Ne? Latin harflerle. Yani Limiti? İngilizcesi. Bilmiyorum. Hiç dikkat etmedim buraya. Çünkü Farsça anlamadığın zaman durakları Doğru. bilmesi çok zor oluyor. Altında mutlaka Latince yazması lazım ya da İngilizce işte. Vallahi ben hiç nakit parayla daha bilet alamadım ha. Benim nakit parayla bilet vermez. İşte geçmiyor nakit. Şurada aslında bilet ofisi var ama geçmiyor. Genellikle şöyle makinelerden İran kartıyla alıyorlar. Şimdi biletlerimizi aldık. Bunlar da 2500 tümen. Yani 1 liraya yakın. 1 lira 10 Evet. kuruş mu? 1 lira 20 kuruş mu? Öyle bir şey işte. Hangi tarafa doğru gideceğiz? Öyle. Öyle. Gitsin. İnşallah çekebilirim. Tahran metrolarındaki en büyük olay seyyar satıcılar. Ya bayağı iyi para kazanıyorlarmış. Hatta kimileri diyor ki pazara, çarşıya gitmeye gerek yok. dostum, Metroda çok zaten kalabalık. alabiliyorlar. Ama o. Gel ben. Şimdi normalde bakın kadın bölümü önde. Arka tarafta da karışık bölüm var. Kadın erkek karışık binebiliyoruz burada. Ben o yüzden erkek bölümüne gireceğim. Yani karışık bölüme gireceğim. Metro ağı bakın burada da gösteriliyor. Bilmeyen biri için bayağı karışık. Artık birazdan Muin'le vedalaşacağız. Üzgünüm.
Moralim bozuk. Havalimanına kadar gel. Yok ya, onun için demedim. Bakın burada da seyyar satıcılar var hep. Korkumdan da çekemiyorum biri bir şey der diye. Şu an kadın bölümündeyiz ama. Öbür tarafa geç. Bence biz burada vedalaşalım, sen boşa gel. Yok, geleceğim. Yok gel. Yapamazsın yani. Neyi yapamam ya? Sadece bir tane line değiştireceğim artık. Normalde taksiyle gitseniz 170 bin tümen, yani 90 lira gibi bir şey yapıyor. Ben metro ile 2500 tümene halletmiş oldum, yani 1 liraya. 1 lira 20 kuruşa falan. Kaç durak gideceğim? 10 durak gideceğim, değiştireceğim işte. Havalimanına geldim. Normalde 2500 tümen demiştim ama aslında bir 10.000 tümenlik bilet daha almak gerekiyormuş. Allah'tan bir tane Türkmen abi vardı. O benim yerime halletti. Çünkü biliyorsunuz burada nakit parayla ilgili sıkıntılar var. Nakit parayla bilet alamıyorsunuz. Neyse, bilet işimi öylelikle halletmiş oldum. Toplamda 12.500 tümene denk gelmiş oldu. Yani 5-6 lira gibi bir şey. Çok da uygun. Eğer taksiyle gelmiş olsaydım buraya 170 bin ya da belki 200 bin tümeni bulan bir para olacaktı. O yüzden metro ile çok rahat gelebiliyorsunuz. Direkt havalimanının içine kadar geliyor. Ve burada online check-in de yapamıyorsunuz. O yüzden şimdi benim saatimi bekliyorum. 3.20 gibi içeriye gireceğim ve check-in'imi öyle yapacağım. Bu bana çok sorulmuştu. O yüzden burada da açıklayayım. İran vize istemiyor. Yani size çok bilinen bir şey ama yine de ekstra da söylemiş olayım. Ama sadece aşı kartınız önemli. Çoğu yerde artık ülkeler bakmıyor ama İran'a giriş yapar yapmaz sizin aşı kartınızı görmek istiyorlar. Aşı kartı önemli. Konaklamayla ilgili fiyatlarda çok fazla bir şey veremiyorum size. Çünkü genellikle ben hep birilerinin evinde kaldığım için. Ama tabii turistik yerlerde 30 euroya da var, 5 euroya da var. Yani 5 dolara da var, 30 dolara da var. Ona göre değişiyor. Yemek mesela restoranlarda da fiyatlar genellikle 200 bin tümenden başlıyor. Yani 100 lira, 150 lira gibi bir tutardan başlıyor. Türkiye vatandaşları ülkede 90 güne kadar kalabiliyorlar. En çok sorulan soru ise eğer ben İran'a giriş yaparsam pasaportumda da damga olursa Amerika'ya ya da Avrupa ülkelerine gidemez miyim? Onun için de şöyle bir durum var. Eğer hava yoluyla ülkeye giriş yaparsanız zaten pasaportunuza damga vurulmuyor. Karadan eğer ülkeye giriş yaparsanız pasaportunuza damga vuruluyor. Onda da şöyle bir durum var. Yani normalde direkt bir etkisi yok ama İran'a girdiği için Amerika'dan vize reddi alan insan duydum, yani bir tanıdığım oldu. O yüzden de hiç riske atmak istemiyorsanız eğer hava yoluyla gelmek en mantıklısı. İstanbul'da o zaman görüşmek üzere. Ben birazdan içeriye girip artık check-in yapıp uçuş saatini bekleyeceğim. İstanbul'dan sevgiler, saygılar. Biliyorum bu seri çok uzadı. Bir süredir İstanbul'dayım. Rotamı planlamakla meşgulüm. Bir de seçimler dolayısıyla Türkiye'deydim. O yüzden de bu videoları biraz değil, bayağı geriden paylaşıyorum. Kusura bakmayın ama bundan sonraki rotada çok daha güncel olacak. Umarım keyifle izlemişsinizdir. İran'a veda ettik ve çok bambaşka bir ülkeye gidiyorum şimdi. Yorumlarda bekliyorum. Bakalım sizce yeni rotamız neresi olacak? Bir sonraki video orada olacak. Kendinize iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.